Burası dünya üzerindeki Ay'a en yakın nokta. Aklınıza ilk gelen Everest Dağı ise hayır. Burası bir sürü çılgın fizik deneylerinin gerçekleştiği, hatta Barış Manço'nun da bu deneyleri yaptığı bir ülke. Pekala, burası neresi ve nasıl Ay'a bu kadar yakın? Burası Güney Amerika'da bulunan 256.370 km² yüzölçümüne sahip, kendi halinde takılan ve gezilecek en ucuz ülkelerden birisi. Aslında kendi halinde demek ne kadar doğru bilmiyorum. Köklü bir tarihe sahip olsa da İnkalar da dahil olmak üzere İspanyollar ve son olarak da Büyük Kolombiya'dan bağımsız oldular. Yani her zaman başka bir devlete ait olan geçmişe sahiptiler. Ayrıca Güney Amerika'nın en büyük dertlerinden birisi olan enflasyonla yıllar boyunca mücadele ettiler. Hatta 1999 ve 2000 yıllarında çok ciddi bir ekonomik kriz yaşadılar ve bu yüzden 2000 yılından itibaren ulusal para birimi olan Sucre'den vazgeçip Amerikan dolarına geçiş yaptılar. Bu sıra dışı geçmişe sahip ülkenin coğrafi büyüklüğünü Avrupa ile kıyaslamak ve size daha detaylı anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi kendisini senelerce sömüren İspanya ile neredeyse eşdeğer. Coğrafyamızın üzerine getirdiğimde ise komşu Suriye'den biraz daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca sahip olduğu adalarsa kendisi Suriye sınırında olmasına rağmen Yunanistan'a kadar uzanıyor. Galapagos adaları olarak bilinen bu adalar Büyük Okyanus'un doğusunda Güney Amerika kıtasından yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta izole bir konumda bulunuyor. Ülkenin kendine has durumları bu kadarla sınırlı değil. Ekvator, çok önemli fizik olaylarıyla karşılaşabileceğiniz bir yer. Mesela basit bir sarı çizgi düşünün. Ama bu çizgi üzerinde düz yürümeniz ve dengenizi sağlamanız oldukça zor. Ya da burada lavaboya su döktüğünüzde suyun ne sola ne de sağa döndüğünü göremezsiniz. Çünkü dönmüyor. Bu videoda da izlediğiniz gibi yapraklar dümdüz bir şekilde aşağı düşüyor. Fakat aynı su bir adım ötede, kuzey yarımkürede saat istikametinde dönerken ekvator çizgisinin bir adım gerisinde bulunan güney yarımkürede ise saat yönünün tersine doğru hareket ediyor. Bu deneyi bizzat Barış Manço'nun da deneyimlediğini biliyor muydunuz? Tek bir farkla, rahmetli bu deneyi ekvatorda değil, bunun yerine ekvator çizgisinin geçtiği Kenya'da denemişti. Üşenmedi gitti, 2 kapıça su getirdi. Şimdi hakikaten burada göreceğiz. Su güney yarımküresinde nasıl akıyor, kuzey yarımküresinde nasıl akıyor. Hadi bakalım. Okay, Nene, go on. Evet. Şimdi suyu döküyoruz. Yes. Evet, gördüğünüz gibi su Bakın. ve içindeki 2 tane küçük saman çöpü Şuradaki saman saatin çöpü ters saat istikametine yönünün dönüyor. tersine hareket ediyor. Evet, şu anda kuzey yarımküredeyiz ve suyu koyuyoruz. 2 tane küçük saman çöpü var içinde. Evet, gayet net görüyoruz. Saman çöpü saatin istikametinde kuzey yarımküresinde böyle dönüyor. Halbuki 1 metre öbür tarafta güney yarımküresinde ters istikamete dönüyordu. Bu inanılmaz olayı gözlerimize gördük. Hakikaten işte yarım metre gidiyorsunuz. Su böyle dönüyor. Yarım metre belirli su bu tarafa dönüyor. Peki merak ettik o zaman güney ve kuzeyin tam birisi bu noktadan oluyor. Yani what happened Peki here biri then? buradan oluyor işte. Ekvator burası. İncecik bir çizgi. Burada su hareket etmez. Etmez. Evet, hiçbir hareket olmaz. Burada su hareket etmez diyor. Kuzey ve güneyin birleştiği bu çizgi üzerinde, ekvator çizgisi üzerinde su hareket etmiyor. Sadece dümdüz aşağı doğru gidiyor. That's straight down. Su aşağı doğru akıyor. Straight down, evet. Ben de Barış Manço gibi bu tarz ilginç bilgileri yerinde ziyaret edip sizlere aktarmak istiyorum. Bu yüzden 100.000 abone hedefimde kanalıma abone olursan bu süreci hızlandırabiliriz. Konuya geri dönecek olursak tam bu çizgide eğer saat 12'de durursanız gölgenizin yansımadığını da göreceksiniz. Yani evet, ekvator çizgisi gezegeni kuzey ve güney olmak üzere iki eşit parçaya ayırır ve bu yüzden bu sıra dışı deneyleri ekvator çizgisinin geçtiği diğer 12 ülkede de görebilirsiniz. Bu ülkelerde 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanıyor. Yani gece ve gündüz eşit. Ama ekvatorun tüm bu ülkelerden daha farklı bir durumu var. Hayır, ismini ekvator çizgisinden alıp Ekvador yapması değil. Diğerlerinin sahip olmadığı en önemli fark, dünya üzerindeki tüm ülkelerden Ay'a daha yakın olması. Ancak bu durum genellikle düşünülenin aksine Ekvador'un deniz seviyesindeki yüksekliği nedeniyle değil, dünyanın şekli yüzündendir. Dünya pürüzsüz bir küre şeklinde olmadığı gibi Ekvator ise şişkin bir jeodezik şekle sahiptir. Bu da Ekvator'un deniz seviyesinden daha yüksekte olduğu anlamına geliyor. Ekvador ülkesi Ant Dağları'nın bir bölümünde yer alır ve bu dağların zirveleri dünyanın merkezine olan uzaklıkları dikkate alındığında başka hiçbir dağın Ay'a ulaşamadığı bir yakınlıkta yer alır. Bu eşsiz konumun en çarpıcı örneklerinden biri Chimborazo Dağı'dır. Chimborazo, deniz seviyesinden yüksekliği bakımından dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı'ndan daha alçaktadır. Ancak dünyanın ekvatora doğru genişlemesinden dolayı Chimborazo'nun zirvesi dünyanın merkezinden itibaren Ay'a olan mesafede Everest Dağı'nın zirvesinden daha yakındır. Bu da Chimborazo'nun zirvesinin dünyanın yüzeyinde Ay'a en yakın nokta olduğu anlamına gelir.
Eğer günümüzde yeniden Ay'a gitmek isteseydik ve ilk adımı dünyada atabileceğimiz en yakın noktayı arasaydık, bu adımı Chimborazo'nun zirvesinde atabilirdik. Yani basitçe özetlemek gerekirse, dünya yüzeyi ekvatorda daha yüksektir ve Ekvador'daki bu dağ, dünyadaki en yüksek dağ olmasa da Ay'a en yakın olanıdır. Ayrıca Ekvador bu yüzden dünyanın ikinci en yüksek başkentine sahiptir. Buralarda yaşamak kolay gibi görünse de, Güneş'e yakın olduğunuz için çok kolay güneş yanığı olabilirsiniz. Ayrıca Rizeli ve kendi yaylalarımızda bu durumu deneyimlemiş birisi olarak söyleyebilirim ki bu kadar yükseklikte daha az hava ve oksijen bulunur. Bu yüzden piller bile daha hızlı tükenir. Ve evet, en önemlisi nefes alması gittikçe zorlaşır. Fakat Ekvador sadece Ay'a en yakın dağlardan ibaret değil. Aynı zamanda ıssız adalarıyla da meşhurdur. 3 gün süren bir tekne yolculuğuyla okyanusun ortasına gidip dünyanın en dokunulmamış takım adalarından birisi olan Galapagos adalarını ziyaret edebilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi burada 9.000'den fazla endemik tür bulunmaktadır. Bu adalar biyolojik evrim teorilerinin temelini atan Charles Darwin'in 1835'te ziyaretiyle ünlüdür. Darwin'in bu ziyareti Türlerin Kökeni adlı eserini yazmasında büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Ayrıca bu adalar canlı desem yeridir. Çünkü volkanik aktivite sonucunda oluştular ve bu nedenle oldukça genç sayılırlar. Hatta bazı adalar hala aktif volkanlara ev sahipliği yapıyor. Sadece bu kadar da değil. Dünyanın en büyük kaplumbağası, yabani deniz iguanaları, penguenler ve insanlarla bir arada vakit geçiren deniz aslanları da bu adada yaşar. Hatta bu ada adanın nesli tükenmek üzere olan devasa kaplumbağalardan alıyor. Galapagos adaları o kadar eşsizdir ki ilk UNESCO miras alanı olarak kabul edilmiştir ve burada yaşayan hayvanlar dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmamaktadır. Aynı şekilde burada yaşayan insanlar da oldukça ilgi çekicidir. Aklınıza şu soru hiç takılmadı mı? Anakaradan yaklaşık 1000 kilometre uzaklıktaki bu adalarda elektrik var mı? Düşünün. Mesafeyi kıyasladığımızda neredeyse Edirne'den Samsun'a kadar bir yol var anlamına geliyor. Bu kadar ıssız bir adadan bahsediyoruz. Fakat buna rağmen adaların ana yerleşim bölgelerinde, özellikle turistler için hizmet veren otellerde, restoranlarda ve diğer tesislerde elektrik kullanılmaktadır. Ancak adaların bazı uzak bölgeleri ve daha az gelişmiş kısımlarında elektrik erişimi sınırlı. Kimi yerlerde ise hiçbir şekilde elektrik tüketimi yok. Ekvador gerçekten de dünya üzerindeki en ilginç ülkelerden birisi ve görülmeyi sonuna kadar hak ediyor. Hedeflerimin arasında en kısa zamanda 100.000 olup burayı ziyaret etmek var. Eğer sen de videoyu beğendiysen beni desteklemek için içeriye yorum ve beğeni atmayı unutma ki bu küçük katkın sayesinde bu güzel içerik daha fazla insana ulaşabilsin. Buraya kadar beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.